Kızılırmak'ın uzaklardan getirdiği rüzgarların sizi tarihin derinliklerine doğru yolculuğa çıkarmasına izin verin. Antik ismi Halis veya Alis olan bu nehir, Karadeniz'e doğru olan yolculuğunda hikayelerini heybesinde biriktirmek için birçok şehirden nazlı nazlı geçerken ara ara molalar verir. Bu mola yerlerinden biri de Roma ve Bizans döneminde Pimolisa olarak anılan, tarihin derin izlerini ve doğanın saf güzelliklerini barındıran, yüzyıllar boyunca nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kubbesinde dualar biriktiren yaşlı camilerin, ahşap evlerin içinde bulunduğu, usulca akan bir masal diyarı Osmancık. Çorum merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta olan Osmancık'ta bugünlerde 45 bine yakın insan yaşamakta. Karadeniz'in tam ortasında yer alan ilçe tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Kızılırmak Havzası'nın bereketli toprakları bu ilçe için bir istisna göstererek buraya has Osmancık pirincini onlara armağan etmiş. Çorum bölgesiyle özdeşleşen sarı leblebi burada pirinç kadar popüler olmasa da önemli bir gelir kaynaklarından. Bilinen ilk ismi Paliasos olan ilçe, 1075 yılında Türk hakimiyetine girse de birkaç kez el değiştirdikten sonra 1389 yılında kalıcı Türk yurdu haline geldi. Birçok medeniyetin eserlerini zamana ve yer kabuğunun güçlü sarsıntılarına teslim eden ilçe, ahşap evleri, camileri ve tarihi Koyun Baba Köprüsü'yle turizm alanında da söz sahibi olmaya çalışıyor. Topraklara hayat veren Kızılırmak'ın 80 kilometrelik kısmı Osmancık sınırları içinde yer alıyor. Bu kadar uzun bir nehir haliyle iklimi de etkiliyor. Ilıman bir iklime sahip olan Osmancık yılın her mevsimi yağış alabiliyor. Bu durumda kenti ormanlar, serin yaylalar ve bereketli tarlalar bakımından önemli bir duruma getiriyor. Kentteki geziniz boyunca sesini her köşeden duyabileceğiniz nehirde çeşitli balık türleri yaşıyor. Belirli bir zamanda ve belirli bir yerde balıkçılık yapmak da mümkün. Suyun ve yeşilin her tonunun buluştuğu bu kıyılarda zamanın nasıl geçtiğini anlamak mümkün değil. Yaklaşık 600 yıldır karşıdan karşıya insanları, eşyaları, orduları, geçmişle bugünü ve hatta hayalleri taşıyan Koyun Baba Köprüsü. 1485 yılında 250 metre uzunluğunda, 17 metre genişliğinde inşa edilmiş. Köprü, 15 büyük su gözünden oluşuyor. Köprünün yapımı hakkında en öne çıkan rivayet, babası Fatih Sultan Mehmet'in ölüm haberini alan 2. Bayezid'in payitahta ulaşmak için Kızılırmak'tan geçerken oldukça zorlanması ve tahta geçer geçmez buraya bir köprü yaptıracağını dair söz vermesi olmuş. Tahta geçince yapımını geciktirdiği için birkaç kez Koyun Baba'yı rüyasında gören Beyazıt, 5 yılda 800 işçinin çalışmasıyla yaptırdığı köprüye Koyun Baba adını vermiş. Yakın zamanda yenilenen köprünün onarımında ise taş kesen olarak bilinen yine aynı yerden çıkarılan taşlar kullanılarak özgün yapı olabildiği kadar korunmuş. Bu kente geldiğinizde bu köprüden geçmeden, ayaklarınızın altındaki taşlardan sabrı öğrenmeden Osmancık gezimizi tamamlamış sayılmazsınız. Şehrin göbeğindeki yeşil bir tepede bulunan, zamana ve doğaya meydan okuyan, ihtişamlı duruşuyla ziyaretçilerini selamlayan, bir zamanlar şehrin kalbi olan Kandiber Kalesi, birçok medeniyet hikayesinin baş kahramanıydı.
Kızılırmak'a yukarıdan bakan stratejik olarak önemli bir konumda yer alan tepe üzerine inşa edilen kale, kimler tarafından ve ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmiyor. Bir rivayete göre yapımı Hititlere kadar uzandığı söylense de genel kanı, Emevi akınlarını durdurmaya çalışan Bizans'ın savunma ve sürgün yeri olarak kullandığı yönünde. 250 metre, uzunluğa 50 metre yüksekliğe sahip olan kaleden geriye yıkılan veya yıkılmak üzere olan birçok parça kalmış. Kalenin zamanla ve depremlerle olan mücadelesine tanıklık eden ve yenik düşmesinden en az onun kadar etkilenen Akşemseddin Medresesi, kaleden kopan taşların ve toprağın altında kalsa da 60'lı yıllarda ve 2006 yılında geniş çaplı bir onarımdan sonra ibadete açılmış. 1410 yılında iri blok taşlarla yapılan ve bir bahçe içerisinde bulunan medresenin ismi ve önemi ise anne tarafından Osmancıklı olan Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin, gençlik dönemlerinde bu kentte yaşaması ve bu medresede dersler vermiş olması. Depremlerden etkilenen eserlerden biri de İslam alimlerinden biri olan Koyunbaba Türbesi, Horasan bölgesinden gelerek buraya yerleşen zatın Hazreti Ali'nin soyundan olduğu biliniyor. Hacı Bektaşi Veli'nin halefi olduğu düşünülen bu büyük zatın mahlasının nereden geldiği tam olarak bilinmese de çobanlık yaptığından dolayı bu ismi aldığına dair rivayetler var. Sekizgen planı ile klasik Osmanlı mimarisinin bir eseri olan türbenin kitabesi olmadığı için hakkında detaylı bilgi bulunmasa da yapımının 1467 yılında tamamlandığı biliniyor. Ziyarete ve ibadete açık olan türbe için Evliya Çelebi'nin gezi notlarında büyük bir tekke ve birçok alimin eğitim aldığı bir medrese olarak bahsediliyor. Şehri saran manevi dokunun bir diğer köşesi ise Osmancık'ın en eski eserlerinden biri olan Koca Mehmet Paşa Camii, bir diğer adıyla İmaret Camii. Aşevi ve camii olarak kompleks bir şekilde 1432 yılında inşa edilmiş yapının zamanla yıkılan imaret kısmından geriye adı ve yardımcı olduğu ihtiyaç sahiplerinin hayır duaları kalmış. 600 yıldır ziyarete ve ibadete açık, tuğla ve moloz taşlardan ters T planlı olarak inşa edilen camii, 1968 yılında sonradan eklenen minaresinden yükselen ezan sesiyle Osmancık halkını hala ibadete çağırıyor. Tarihi dokusu ve eski evleriyle sakin bir hayat süren Osmancık sokaklarını süsleyen ahşap evlerle sizi bir anda yüzlerce yıl geriye götürebiliyor. 2 katlı olarak planlanan ve Osmanlı mimarisini yansıtan konaklar, dönemin aile yapısına uygun olarak çok odalı inşa edilmiş. Bu evlerden biri restore edilerek kamulaştırılmış ve ziyarete açılmış. Osmancık halkının bundan yüzlerce yıl önce bıraktığı izleri bize taşıyan evler, ahşap kokusunu ve kültürel dokusunu paylaşmak için sizleri bekliyor. Koyunbaba Köprüsü'nden geçip geldiğiniz şehirden dinlenmiş ve huzurlu olarak ayrılacaksınız. Doğayla ve insanla olan savaşından sağ çıkan Osmancık, kayıplarını telafi edemese de hatıralarını anlatmaya devam ediyor. Bu hatıralar için mutlaka bu şehri ziyaret edin.